Merhaba, bu kanalımın okçulukla ilgili ilk videosu. Bu kanalda ok atış videolarım eşliğinde size geleneksel okçulukla ilgili bilgiler vereceğim. Amacım geleneksel okçuluğa ilgiyi arttırmak. İyi bir okçu olma iddiam yok. Onun için atışlarımdaki isabeti izlemeye değil, anlattıklarımı dinlemeye odaklamanızı tavsiye ediyorum. Ben okçuluğu seven biriyim. Unutulmuş bu sporun tekrar hatırlanması için çalışıyorum. Ok atışlarımı Instagram ve WhatsApp durumumda paylaşmaya başladım. Paylaşımlarımın insanların dikkatini çektiğini görünce YouTube kanalı açıp okçuluk hakkında bilgi vermeye karar verdim. Yakın zamanlarda televizyonda Selçuklu, Osmanlı dönemine ait diziler yayınlanmaya başladı. Bu sayede okçuluk insanların ilgisini çekti. Okçuluk görsel olarak göze çok hoş geliyor. Maalesef ülkemizde insanların geleneksel okçuluğu öğrenebilecekleri, ok atabilecekleri çok fazla yer yok. Bu sporu yapmak isteyenler benim gibi kendi kişisel çabaları ile bunu yapıyorlar. Dizilerden etkilenip ok atmak isteyen birçok kişi bana nasıl yaparım, nereden yay, ok alırım diye sordular. Onlara olumlu cevap veremedim. Bu soruya şu cevabı veriyorum. Yay fiyatları çok yüksek. Ok fiyatları nispeten daha ucuz. Ama her atış yaptığında kırılan oklar olacak. Ok atmanın maliyeti okçular için sorun olduğu için okçulukta ok atan altın atar diye bir söz var. Her atışta ok kırılma ihtimali dışında açık alanda ok atarsan muhakkak hedefin dışına çıkıp kaybolacak okların olacak. Sen parayı verip yay alsan da bir defa yapacağın yay harcaması dışında sürekli ok masrafın olacak. Benim yay ve ok almaya maddi durumum uygun, benim için sorun değil dersen bu defa seni daha büyük bir sorun bekliyor. Atış yapacak alan yok. Kapalı alanda ok atman imkansız denilecek kadar zor ihtimal. Çok az okçuluk derneği var. Sana yakın bir yer bulursan çok şanslısın. Ok atacak kapalı mekan bulamayınca bu defa dış mekanda atmak isteyeceksin. O zaman da başka sorunlar var. Hava yağmurlu olursa atamazsın. Ancak güzel havalarda atabilirsin. Yani yalnız yazın ok atabilirsin. Belki biraz da baharda. Mevsim kış ama yağmur yok atarım diye düşünme. Çünkü rüzgarda yağmur gibi bir engel. Rüzgarlı havada okların hedefi bulmaz ve çok fazla okun hedefin dışına çıkıp ormanda kaybolur. Ok atman için insanların olmadığı boş alanlar bulman gerekecek. Sana taşıyabileceğin bir hedef, hedefi koyabileceğin hedef ayağı ve tüm malzemeler için bir araba gerekecek. Bunların hepsi olsa da öncesinde okçuluk eğitimi alman gerekti. Kendi kendine atmaya çalışırsan yaralanma tehliken var ve o şekilde doğru tekniği öğrenemezsin. Anlayacağın okçuluk ekranda görüldüğü kadar kolay değil. Ekranda izlediğim oyuncular da çekimcilerden önce
okçuluk eğitim alıyorlar. Evet, ne yazık ki ülkemizde okçuluk çok ihmal edildi ve edilmeye devam ediyor. Yakın zamana kadar ülkemizde Türk yayı yapan usta yoktu. Ok atmak isteyenler Macaristan'dan yay sipariş ediyorlardı. Bu gerçekten üzücü bir durum. Türk okçuluğu yapmak için gerekli yay Türkiye'de yoktu. Kendilerine teşekkür borçlu olduğumuz bir avuç usta yay ve ok yapmaya başladılar. Şu an ülkemizde çok güzel yay ve ok yapılıyor. Benim endişem, okçuluk yapan sayısı artmazsa yay ve ok ustaları emeklerinin karşılığını alamadıkları için imalatı bırakırlar. Tekrar o eski günlere döneriz. Okçuluğu hak etmeyi halde ihmal ettik. Oysa okçuluk Türkler için çok önemlidir. Türkler için okçuluk sadece bir savaş aracı değil, hatta bir yaşam biçimiydi. Orta Asya'nın geniş bozkırlarında yaşayan Türk toplulukları için hayat sürekli hareket halindeydi. Bu yüzden hem avlanmak hem de kendilerini korumak için pratik, hızlı ve etkili bir silaha ihtiyaç duyuyorlardı. İşte ok ve yay tam olarak bu ihtiyacı karşılıyordu. Bozkır hayatı hayatta kalmak için hızı şart koşuyordu. Türkler için ok ve yay birer eşyadan ziyade vücutlarının bir uzantısı gibiydi. Bozkırda büyüyen bir Türk çocuğu neredeyse yürümeyi öğrenir öğrenmez at binmeyi ve ok atmayı da öğrenirdi. Bir Türk çocuğu yürümeyi öğrendikten hemen sonra ata binmeye ve koyunların üzerine binerek küçük yaylarla avlanmaya başlardı. Bu savaş zamanı geldiğinde her ferdin doğal birer keskin nişancı olmasını sağlıyordu. Bu durum zamanla Türk toplumunda okçuluğu sıradan bir beceriden çıkarıp ustalık gerektiren bir sanat haline getirdi. Özellikle at üzerinde ok atabilme yeteneği Türkleri diğer birçok toplumdan ayıran en önemli özelliklerden biriydi. Hızla at sürerken geriye, yana, hatta farklı açılardan isabetli şekilde ok atabilmek o dönem için inanılmaz bir avantajdı. Türklerin kullandığı yaylar da oldukça özeldi. Kısa ama çok güçlü olan bu yaylar at üstünde rahat kullanım sağlıyordu. Bu sayede Türk savaşçıları hem hızlı hareket edebiliyor hem de uzak mesafelerden etkili atışlar yapabiliyordu. Bu da savaşta onlara büyük bir üstünlük sağlıyordu. Türkleri yenilmez kılan asıl fark at üzerinde tam hızla giderken her yöne ok atabilme yetenekleriydi. Türklerin savaş meydanlarındaki üstünlüğünün teknik sebebi kullandıkları mükemmel mühendislik ürünü yaylardır. Türk yayları sadece ağaçtan yapılmazdı. İç bükey bir yapısı vardı ve yapımında manda boynuzu, akçaağaç, hayvan sindiri, tendon ve özel mersin balığı tutkalı kullanılırdı. Bu yaylar kurulmadığında tersine doğru bir C şekli alırdı. Kurulduğunda ise müthiş bir enerji depolardı. Dönemin Avrupa yayları 200-250 metreye atış yapabilirken Türk okçuları 600-800 metre gibi inanılmaz mesafelere ok gönderebiliyordu.
Okların ucundaki temren adı verilen metal uçlar o dönemin en kalın şövalye zırhlarını bile delebilecek şekilde tasarlanmıştı. Savaşlarda Türklerin en önemli taktiklerinden biri vur-kaç yöntemiydi. Düşmana doğrudan dalmak yerine hızla yaklaşıp ok atıyor, sonra geri çekiliyorlardı. Düşman ne olduğunu anlamadan tekrar saldırıya uğruyordu. Bu taktik özellikle düzenli ama yavaş hareket eden ordulara karşı çok etkiliydi. Düşman askerleri ağır zırhlar içinde ilerlerken Türk atları hafif ve hızlıydı. Bu da onları yakalanması zor, etkisi büyük bir güç haline getiriyordu. Bir diğer önemli taktik ise sahte geri çekilme hareketiydi. Türk ordusu bazen bilerek geri çekiliyormuş gibi yapardı. Düşman da bunu fırsat sanıp peşlerine düşerdi. Ama aslında bu bir tuzaktı. Uygun an geldiğinde Türk atları aniden dönüp ok yağmuruna başlardı. Bu taktik tarih boyunca birçok savaşta büyük zaferler getirmiştir. Türk ordusu savaşın başında geri çekilir gibi yapardı. Düşman Türkler kaçıyor diye peşlerine düştüğünde Türk atları eğer üzerinde geri dönerek düşmanı ok yağmuruna tutardı. Düşman ordusu dağılıp merkezden uzaklaştığında pusudaki Türk birlikleri bir hilal gibi kapanır ve düşmanı imha ederdi. Bir Türk okçusu ağzında yedek okları tutarak veya parmaklarına özel bir teknikle yerleştirerek dakikada 10-15 isabetli atış yapabilirdi. Binlerce atlı okçunun aynı anda ok yağdırdığı bir meydanda düşmanın üzerine adeta ölümcül bir bulut çökerdi. Yay devleti ve hükümdarı, ok ise ona bağlı olan uyrukları temsil ederdi. Kurultaylarda ve törenlerde ok veya en kutsal sembollerdi. Okçuluğun Türkler için önemi sadece savaşla sınırlı değil, aynı zamanda bir disiplin, sabır ve odaklanma eğitimiydi. Ok atmak dikkat, denge ve kontrol gerektirir. Bu yüzden okçuluk insanın hem bedenini hem zihnini geliştiren bir uğraş olarak görüldü. Hatta bazı dönemlerde bir kişinin iyi bir okçu olması onun saygınlık kazanmasını sağlardı. Osmanlı döneminde okçuluk kemankeşlik adıyla bir spor ve disiplin haline geldi. Okçular tekkelerde sadece fiziksel olarak değil, manevi olarak da eğitilirdi. Ok atmadan önce abdest alınır, dua edilirdi. Bu ruhsal disiplin savaş meydanında korkusuz ve odaklanmış bir ordu yaratıyordu. Osmanlı döneminde de okçuluk önemini korudu. İstanbul'da okçular için özel alanlar kurulmuş, yarışmalar düzenlenmişti. En uzağa ok atan ya da isabetli vuran kişiler büyük saygı görürdü. Bu durum okçuluğun sadece savaş aracı değil, aynı zamanda bir kültür unsuru haline geldiğini gösterir. Okçuluk, Türklerin savaşlarda başarılı olmasının en önemli sebeplerinden biriydi. Hız, çeviklik, isabet ve strateji birleşince ortaya çok etkili bir savaş gücü çıkıyordu. Ama belki de daha önemlisi
Okçuluk Türklerin hayatına disiplin, ustalık ve özgüven kazandıran bir gelenekti. Bu yüzden ok ve yay Türk tarihinde sadece bir silah değil, aynı zamanda bir kimlik parçası olarak görülür. Türkler oku sadece bir silah olarak değil, adaleti sağlamanın ve vatanı korumanın bir aracı olarak gördüler. Teknolojiyi, kompozit yayı, atlı okçuluk ve stratejiyi, hilal taktiğini birleştirerek yüzyıllar boyunca dünya askeri tarihine yön verdiler. Türk kültüründe okçuluk sadece bir savaş yöntemi değil, bir yaşam biçimi, bir sanat ve devletin bekasını sağlayan en temel dayanaktır. Orta Asya'nın sert bozkırlarından Viyana kapılarına kadar uzanan o muazzam tarihin arkasında yayın gerisindeki o büyük güç ve disiplin yatar.